Hepinize merhaba arkadaşlar. Burası Ayıp Edilenler Kulübü. Daha önce YouTube kanalımda İnzivaya Çekilmek adlı bir podcast yayınlamıştım. Bu podcast'te düzeltilmesi gereken ve değinilmesi gereken bazı yerler var ve ben bunlara değinmemişim. Ben o podcast'ta olabildiğince inzivaya çekilmenin faydalarını ve zararlarını kendi çapımda anlatmıştım. Ama orada bir yaş skalası belirtmemişim ve 20 yaşındaki bekar birinin inzivaya çekilme durumuyla 40 yaşında evli ve çocuk sahibi birinin inzivaya çekilme durumu arasındaki farklılıklardan bahsetmemişim. Bunu da bana gelen bir yorumla fark ettim. 40 yaşında iki çocuk sahibi olan evli bir hanımefendi yorum atmıştı. Ve söylediklerine tamamıyla katılıyorum. Okuduktan sonra kendisine çok hak verdiğimi de yanıt vererek söyledim. Eğer evli ve çocuk sahibiyseniz sorumluluklarınız birken üçe katlanıyor. Hem eşinize hem kendinize hem de çocuğunuza karşı sorumluluklarınız oluyor. Ve böyle bir durumda inzivaya çekilmek gibi bir şansınız olmuyor. Aynen böyle söylüyordu yorumda. Çocuk büyütmek bambaşka bir olay. Çocuğunuza her saniye bir şey katabilirsiniz veya ona bir şey katmadığınız her saniye ondan bir şey kaybediyor olabilirsiniz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda bu çok önemli bir nokta. Kendi ailemi de gözlemlediğim zaman anne ve babam, özellikle babamı gözlemledim bu konuda. Babam da olabildiğince olayları bize yansıtmadan kendi içinde çözmeye çalışıyor ama asla bir inzivaya çekilme gibi bir fırsatı olmuyor. Günde bir saat iki saat böyle biraz kafa dinlemek için kaçamak yaptığı, işte kendi başına müzik dinleyip damda oturduğu, balkonda oturduğu zamanlar oluyor. Ama hiç benim o podcast'ta bahsettiğim gibi bir iki haftalık gibi bir uzun bir süreli inzivaya çekilme durumunu yaşayamıyor. Hem iş hayatı olduğu için hem de bizlerle ilgilenmek, bizim sorunlarımıza çare bulmak için sürekli çabaladığı için. Atılan yorumu çok haklı bulduğum ve anne ve babalarımıza karşı olan tutumumuzu biraz daha düzeltmemiz gerektiğini yeniden karar verdim. Bunu bazen ara ara podcastlerde söylüyorum. Ailemize, annemize, babamıza. Bazen çok yükleniyoruz. Bizi anlamadıklarını düşünüyoruz. Gerçekten bizi anlamadıkları da çok oluyor. Ama nasıl biz hayatımızı bir defa yaşıyorsak onlar da hayatlarını bir defa yaşıyorlar. Onlar da ilk defa anne baba oldukları bir hayatı sürdürüyorlar. Onların üzerine bu kadar fazla gitmek yerine olabildiğince iletişimle bu soruları çözmemiz lazım. Ve onların kendi sorunlarını çözme biçimleri bizim sorun çözme biçimlerimizle aynı olmuyor. Bunu da geçenlerde bir podcast'ta söylemiştim. Yaşımız arttıkça duygularımızı ifade etmemiz de kısıtlanıyor. Bu duygularımızı paylaşabileceğimiz insan sayısı azalıyor. Bunu dinlemek isteyen insan sayısı da çok azalıyor. Ve kişinin kendi içinde bunları paylaşma isteği de kalmıyor zaten. Çünkü 40 yaşına gelmiş bir adamın yaşadığı zorlukların çok da bir önemi yokmuş gibi davranıyor toplum. 40 yaşına gelmiş insandan artık hayatı tecrübe etmiş olması beklendiği için onun yaşadığı sorunları çözme işi de kendine kalıyor tamamen. Ama 20 yaşındaki bir insana arkadaşları destek oluyor, varsa kız arkadaşı destek oluyor, ailesinden bir destek alabiliyor. Yaşımız ne kadar küçükse alabileceğimiz destek, bize uzatılacak el sayısı da o kadar fazla oluyor. Ve o doğum günü pastasına her üflediğimizde o el sayısı, o gelen destekler azalmaya başlıyor. Yani sorunları çözme şekillerimiz bile birbirinden bu kadar farklıyken, inzivaya çekilme sürelerimizin ve şekillerimizin de birbirinden bu kadar uzak olması, bu kadar farklılık göstermesi çok normal. Olabildiğince anne babamızın sorunlarına, dertlerine ortak olmaya çalışabiliriz. Onlar genelde söylemekten kaçınırlar. Çünkü kendilerini çok zor taşıdığı o yükleri sizin hiç taşıyamayacağınızı düşünürler. Orada da iş sizin kişisel yeteneklerinize kalıyor. Normalde ben bunu pek becerebilen birisi değilim. Annemle aram iyi olsa da babamla aram pek iyi değildi. Ama son zamanlarda adam o kadar dertli dolu olmuş ki yani hani yoldan geçen birine dert anlatacak kadar dolu olursunuz ya bazen. Adam ona dönüşmüş. Bir yerden sonra da benim samimi şekilde yaklaşmış olmam onun iyice açılmasına, sorunlarını anlatmasına, çözüm yolu aramamız için bir fırsat sunmuş oldu. Yani siz anne babanızın bu kadar dolmasını beklemeyin. Olabildiğince daha erken onlarla iletişim kurup sizlerle problemlerini paylaşmaları da sağlayabilirsiniz. Çünkü onların bizim gibi inzivaya çekilme şansları çok az. Bizim gibi kafa dinleme şansları çok az. Kalkıp bir eğlence mekanına gidip kafa dağıtma şansları yok. Yaşları başları var, çoluk çocukları var diye kendilerine tabulaştırdıkları bir şey.
Yani anne ve babamızın inzivaya çekilmesi aslında bizimle dertleşmeleri olabilir. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın ya da bakmayın. Bu kimsenin umurunda değil. Bunu da unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.